Merhaba sevgili dostlar. Attığım su piresi yaşıyor. Enteresan bir şekilde. İnşallah yumurtlamıştır diye ümit ediyorum. Yani tek amacım o. Tek bir su piresi geldi karideslerle. Şimdi gördüm ya. Kaç gündür göremiyorum keratayı. Umarım bunlar tek başına ürüyor ya. Şurada bak. Aman abi aman üreyin ya. Canlı yeme ihtiyacımız var. Durum bu. Bunu da bir son duruma ekleyelim. Hadi görüşürüz. Merhaba sevgili dostlar. Son durum videolarımıza yine bir şekilde arka planda devam ediyorum. Salyangozlarımıza dün bir avuç havuç vermiştim. Böyle rendeleyip. Vallahi süpürmüşler. Çok az bir miktar kalmış. Şimdi de maydanoz sapı doğradım. Geçen ilk geldiklerinde maydanoz yaprağı vermiştim. Onları da sildiler. Ama şimdi maydanoz sapını da götürüyorlar. Yani yukarıda bir tanesi o da antenlerini açmış gördüğünüz gibi. Ya görüntü niye böyle çıkıyor ben onu anlayamadım. Herhalde evet betamız yine. Lotus'un bir yaprağı kırılmış, onu buraya koydum. Kendini iyi hissetti. Bakın formu gayet yerinde. Hemen köpük yuva yapmaya başladı kerata. Ay canım benim ya. Japonları çek demiş kardeşlerimiz. Onlara da gideceğim. Onları da ekleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Herkese selam sevgili dostlar. Böyle akşam vakti ışıklar yanıkken son duruma ekleyeceğim bu videoyu da sizlere sunayım. Yeni bitki aldım. Subulata. Sagittaria subulata. Şu bitki. Düşük destekli tanklar için gayet uygun bir ön plan zemin bitkisi. Ve şu arkadaki bitkileri de budadım. Son bir bilgi vereyim, son durum vereyim. Tilki kuyruğumuz gördüğünüz üzere bastı gaza gidiyor. Yani orayı kararttı bile, üstte kıvrıldı. O da bir budama istiyor. Ona dokunmuyorum şu anda, akvaryumda yosunun oluşumunu yavaşlatıyor diye. O yüzden bu şekilde devam. Bitkiler artık yavaş yavaş forma girmeye başladı. Mesela şuradaki yukarıya doğru uzatıyor kendisini. Burada da mesela bu bitkimizde de şu zeytin benzeri, artık adını tam hatırlayamıyorum. O da kökler vermeye, buralardan filizler vermeye başladı. Bunlar zaten suyun yüzeyine çıkmıştı. Bakın burada bir şeye tanık oluyoruz. Doğanın bir mucizesi. Şu açık renk olan kısım, bir saniye. Şu açık renk olan kısım immers formdu. Yani kara formu bitkinin. Soldan çıkan bu koyu kısımlar ise sub-immers. Yani su altı versiyonu. Bakar mısınız? Doğanın mucizesine ya. Hakikaten güzel. Düşük destekli, yani aslında tamamen desteksiz tankımız gayet iyi gözüküyor şu anda. Suda bir bulanıklık oldu. Neden oldu? Çünkü bakteri dengesi akvaryumun tamamen içinde, kendi bünyesinde olduğu için, bir filtrasyon olmadığı için bitki ektiğimde hafif bir bulanıklık yaşanıyor. Hafta sonu da haftalık %20 su değişimini yaptım. O yapmadan önce bir yeşerti vardı suda. Yeşerti azaldı ama bugün subulataları ekerken malumunuz gördüğünüz üzere bir bulanıklık oldu. Çünkü bakteri dengesiyle oynamış olduk. Subulatalarla gelen farklı bakteriler tanktaki bakterilerle uyuşma içine girdiler. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Karideslerimiz, lepisteslerimiz mutlu. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba tekrardan. Aynı günün ertesi günü, yani bir sonraki gün, arka fon sonunda bulabildim bir kırtasiyeden. Arka fonu da halletmiş olduk. Dünkü o tatlı bulanıklık biraz daha derecesini düşürmüş. Arka fonda bayağı bir derinlik kattı akvaryumumuza. Tabi şu an gündüz olduğu için pek bir şey anlaşılmıyor ama
akşam daha iyi anlaşılacaktır. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Geçen bir kardeşimiz videoda yazmış 6 dakika 31. saniyede Kilifiş su mercimeğini yedi demiş. Evet, ben de şimdi fark ettim. Su mercimeklerini yiyor lan bunlar. Baksanıza, bitirmiş. Wow. Bitirmişler yani. Vay keratalar vay. Ulan siz ne keratasınız böyle ya. Su mercimeklerini neredeyse bitirmişler. Ondan neşeleri yerinde. Bak, bunu da öğrenmiş olduk. Kilifişler, medaka kilifişler yiyor abi. Yiyorlar. Durum mu? Bunu da ekleyelim. Hadi görüşürüz. Evet, merhaba tekrardan sevgili dostlar. Birkaç gündür son durum videosu hazırlıyorum. Afrika dev salyangozlarımıza orkide torfu aldım. Orkide torfu da böyle bir şey. Ve gerçekten işe yaradı. Altına saklanıyorlar. Gördüğünüz gibi maydanoz sapları attım dün. Onları yediler. Maydanoz saplarını atarken veya herhangi bir sebze atarken üstüne de şu robotta öğüttüğüm yumurta kabuklarını serpiştiriyorum. Onları da yiyorlar. Vallahi yiyorlar ya. Yani hemen hemen hepsini yemeseler de yiyorlar. Spreyim burada, elimin altında her zaman için. Her gün şunu da şöyle üstüne koydum. Bu tabletin, Maybuke'nin tabletini yapamadık. Onu parçaladım. İşe yarar parçalarını ayırdım. Her gün, bugün hatta yapayım, nemini korusun diye. Bir de o herhalde yaprakların üstünde kalan sudan içiyorlar bu canlılarımız. Şöyle kapatıyorum. Yine ne olur ne olmaz nem çok fazla kaçak yapmasın diye. Betamıza gelelim. Betamıza da bu kırılan şey vardı. Lotusun yaprağı, onu koydum. Kendini doğal ortamında zannetti. Kerata bakın gayet formunda. Ve köpük yuva yaptı. 2 defa bozdu. Betamız da gayet normal. Her gün, hemen hemen her gün aşırı renklendireceğim, gün aşırı pelet yemini veriyorum. Betamız da bu durumda. Akvaryumumuza gelecek olursak, akvaryumumuzda her şey normal. Bulanıklık geçti, yeşil su geçti. Su gayet berrak. Gerçi şöyle güneşi arkama alıp çeksem daha güzel olur ama şuradan berraklığı anlayabilirsiniz. Lepisteslerimiz gayet mutlu. Salyangozlarımız her yere yumurtladılar arkadaşlar. Her yere. Yani sanki bu anı bekliyorlarmış gibi. Bakın şurada yumurtalar var. Odaklayamıyorum. Yumurtalar da gün geçtikçe büyüyor. Evet, şu. Özür dilerim, bir dakika bir şey yaptım ama. Şöyle alayım. Akvaryumumuzda her şey normale döndü. Yani çok gözle böyle çok dikkat ederseniz bir yeşerme hali mevcut. O da normal. Onun içinde bu tilki kuyruğunu tutuyorum. Çok hızlı gelişiyor. Gördüğünüz üzere. Dengeleri oturtmaya yarıyor, lazım yani. Konuşamadım. Gayet güzel. Yansımalar dışında her şey yerinde gözüküyor. Armatürümüzü koyalım yerine. Evet. Durum böyle sevgili dostlar. Son durumumuz bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet, balkonu yine çok dağıttım. Çünkü burada bayağı bir çalışmalar yaptım. Bu fideleri ektim. Hemen her sene Japon pazarında görünce alıyorum. Affedersiniz. Arkadaşlar, korkunç bir rüzgar var. Hava güzel. Bir türlü yaz giremiyor. Ben de anlamış değilim. Yani artık Mayıs'a geldik be. Mayıs'a geldik yani. Evet, Japonlara da çek demişlerdi kardeşlerimiz. Japonlar gayet mutlu. Yeşil su üretiyorlar. Yeşil su üretmeleri benim işime geliyor. Medekalarımız da bakın burada.
Onlar da su mercimeklerini kardeşimiz fark etti hakikaten. Lan yedi bitirdiler su mercimeklerini keratalar ya. Bakın su mercimeğe kalmadı. Burada da attığım su piresinin şeyini bekliyorum. Çünkü su pireleri baharda çiftleşmeden üreyebiliyorlar. Bir tane su piremiz var içinde hakikaten ama mutlu mesut geziyor. Bazen görüyorum ama halen daha bir numara yok. Yani çoğalma yok. Bekliyoruz. Buraya da şeyi ektim. Yine bir torfun içine lotusu ektim. Çünkü bir tane ufak buraya ekmiştim. Bir tane geri kalanını da buraya ektim. Lotusu bayağı vermiş. Lotusun kendine gelmesini bekliyorum burada. Bakalım nasıl olacak. Buna da biraz su ilave etmek gerekiyor. Durum böyle sevgili dostlar. Son durumumuzu çekelim. Çünkü son durum merak ediyor kardeşlerimiz. Her şey yolunda. Bu arada tekrardan dün gurur duydum milletimle. Valla balkondan kutladık 23 Nisan'ı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Tekrardan buradan söyleyelim. Geçmiş olacak ama ben bu videoyu yüklediğimde olsun. Fark etmez. Resmen uçuruyor ya. Şu camı kapatayım. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostlar.